Merhaba hanımlar. Bugün birlikte bu çok güzel ajurlu bebek ceketinin modelini yapacağız. Yakadan başlanıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok şık bir model. Kolları ajurlu, ön ve arkada ajurlar var. Şöyle kapatayım ceketimizi, göstereyim size boyutunu da. Bu çok güzel 1-1,5 yaş bebekler için çok rahat olacak bir model. Büyüklüğü de çok iyi. Zaten bu sayılarda yapacağımız ceket 1 yaşa 1,5 yaşa çok güzel oluyor. Bunu lüks minnoşla yaptım ben. Onun için 1-1,5 yaşa güzel oluyor. Ama aynı sayılarla şimdi yapacağımız ip göstereyim size. Yan stilin ipi. Bu yarn stil biraz daha kalın. Lüks minnoştan biraz daha kalın olduğu için bununla yapacağım ceket aynı sayılarda olacak ama rahatlıkla 1,5-2 yaşa çok güzel olur o zaman. Yani siz de daha kalın iple yaparsanız daha büyük çocuklarınıza olabilir bu sayıları kullanarak. Daha da bundan da kalın ip kullanarak boyunu daha uzun yaparak 3 yaşa kadar yapabilirsiniz bu modeli. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu yakadan başlanıyor şöyle. Model yakadan başlanıyor. Şu artırma yerleri var. Model koyuluyor. Ondan sonra da birlikte öreceğiz biz bunu. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. İpimiz de yan stil dediğim gibi. 2 taneye yakın 1,5-2'ye yakın bir ip gidiyor. Çünkü ipler kalınlaştıkça biliyorsunuz metresi kısalıyor. Lüks minnoş ince bir ip olduğu için onun metresi bayağı uzun. Ona ikinciden çok az kullandım. Ama bunun metresi daha kısa. Çünkü ip kalın. Buna 2 taneye yakın gidebilir bu modele. Şimdi bu iple. Şimdi ben yakadan şöyle başladım. 81 ilmek attım. 5 sıra haroşamı yaptım. Yani hemen ayırma yerine gelelim ki birlikte gidelim diye. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şişim de 4 numara. Çünkü bu ip biraz kalın. Yalnız o minnoşu yaparken 3,5'la örmüştüm. Siz de elinizin durumuna göre istediğiniz numara ipi şişi kullanabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 81 ilmek, 81 tek ilmek attık. 5 sıra haroşamızı yaptık. Hemen ayırma işlemine başlayalım. Ayırırken de modelimizi koyacağız aynı şekilde. Aynı zamanda. Şurada da göstereyim ben size bakın. Bir taraftan ayırma işlemini yapacağız. Şurası kolun ayrım yeri. Burada modellerimiz hemen ilk sıradan koyulmaya başlanıyor. Şimdi modellerimizi birlikte koyalım. Ajurlarımızı. Şöyle ön 16 ilmek olarak ayıracağım. Bunun 6 ilmeği ilik yeri. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu 6 ilmek ilik yeri. Burasını haroşa devam ediyoruz. Şimdi model koyacağımız kısımda düz örgüye geçiyoruz. Hemen 1 2 3 işledikten sonra şimdi 3 düz yaptık ve 4. düzümü yaptım. Bakın 2 4 6 tanesi haroşa ilik yeri. 4 tane düz ördüm. Şimdi burada ikisini birden keseceğim. Ama kesmeden evvel kesim yeri düzgün gitsin diye şu iki ilmeklerin yerini değiştirdim. Yani arkadakini öne aldım ve ikisini birden kesiyorum. 4 düz işledik. Bir kesim yaptık. Artırdım. Bir tane işledim. Artırdım. Yine bir tane kesiyorum. Burada değişim yapmaya gerek yok. Çünkü burası zaten düz gidiyor. Artırdıktan sonra hemen evet kestik. Bir tane daha düz işledim. Bu şekilde 16 tane oldu. Sayalım. 2, 4, 6 tanesi ilik yeri. 2, 4, 6, 8, 10 tane de önün düz yeri. Yani ön 16 ilmek oldu. Bu öndeki işimiz bitti. Bir artırdım. Bir işledim. Bir artırdım. Bu kolun artış yeri. 3 tane düz işliyoruz. 1, 2,
3. Çünkü kola 11 ilmek vereceğiz. O birden hariç 11 ilmek kolda olacak. 3'ü düz işledim. Yine ilk kesimi yaparken şu ilmeklerin yerini değiştiriyorum. İkisini birden ördüm. Yani bir kestim, arttırdım, bir işledim, bir arttırdım, bir kestim ve 1, 2, 3 tane düz işledim. Şimdi bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tanesi ön. Şuradaki bir tanesi bizim kolumuzun artış yeri. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane de kol genişliği. Hemen bir artırdım, bir işledim ve bir artırdım. Şimdi arkaya sıra geldi. Şimdi artırdıktan sonra arkaya 23 ilmek oluyor. Ama biz model yerleştireceğiz. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi tam orta kısmına ajurumuzu koyacağız. Hemen şuradaki 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Kesiyorum. Artırdım. Ortadan bir tane işledim. Artırdım ve yine kestim bir tane. 2 ilmeği birden aldım. Şimdi bundan hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane de burada işledik. 9 bu tarafta, 9 bu tarafta. Yani 18, 19, 20, 21, 22, 23 ediyor. Kestiğimizle beraber. Şimdi artırdım. Bakalım ön tarafa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ön. Bir artırma yeri 2, 4, 6, 8, 10, 11 kol ve bir artırma yeri. Gördüğünüz gibi düzgün gidiyoruz. Yine artırdım. Bir tane işledim. Artırdım. Kolu yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3 düz işledim. Hemen buradaki keseceğim ilmekleri yerini değiştirerek kestim. Bir artırdım, bir işledim. Bir arttırdım ve yine 2 ilmeği birden alıp kestim. 1, 2, 3 tane düz ilmek işledim. Şimdi artırdım, bir işledim. Artırdım, öne geldik. Bakın buranın 2, 4, 6 tanesi ilik yeri, düğme yeri. 2, 4, 6, 8, 10 tanesi model yeri. Şimdi bir taneyi işledim. Bakın burada da öyle gelmişti en son. Bir taneyi işledim. Burayı kesiyorum. Yine iliklerin yerini değiştirerek kesiyorum. Bir işledim. Bir arttırdım. Bir işledim. Burayı normal kestim. 1, 2, 3, 4 tane düz işledim. Bakın 2, 4, 6 tane de ilik yerimiz kaldı. Şimdi burada ilik koyacağız arkadaşlar. Bir haroşa yaptım. Şurada 2 ve 3. haroşaları, 3. haroşayı ikincinin üstünden atlattım. Bunu örüyorum. Burada iliğimizi açmış olduk. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3 yaptım. İlk iliğimizi de burada açtık. Şimdi dönüyorum arkaya. Arkada bir işlem yok. Sadece şuranın haroşasını yaptıktan sonra ters olarak boydan boya ters devam edeceğiz. Burayı. Başa kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar ön yüze geçtik. Modelimize devam edeceğiz. Onun için burayı da birlikte gidelim. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek haroşamızı koyduk. Burası ilik yeri. Şimdi geldik modele. 1, 2, 3 tane işledim. Şimdi bu kesmeler öne doğru kayacak. Şu ikisini hemen yer değiştirerek kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi şu kesimler düzgün çıksın diye. Bakın şurada göstereyim size.
daha iyi görürsünüz. Bakın kabarık kabarık geliyor. Bunu sağlamak için, yoksa başka bir şey için değil o. Hemen kestik. Bir arttırdım. Önceki arttırdıklarım orta kısmı genişletiyor. 1 2 3 taneyi işledim, artırdım. Şimdi burayı normal kestim, ikisini birlikte. Burada yine bir ilmek kaldı. Çünkü model kaydığı için burası hala bir ilmek. Yine arttırdım. Bu kolun artırma bölümü. Bir işledim, bir arttırdım. Şimdi burayı yine 1 2 3 işledim. Hani kesme kaydığı için yine burası 3 ilmek değişmedi. Hemen şu 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Kesiyorum. Artırdım. 1 2 3 işledim, artırdım. Yine bir kestim. 1 2 3 ilmek işledim düz olarak, artırdım. Bir işledim, artırdım. Burası dediğim gibi kolun ajur yeri. Şimdi devam ediyoruz. Arkadayız. 1 2 3 4 5 6 7 8, yine 9 işledim. Şu 2 ilmeği bakın kesme yerine geldik. Aldım, yine birbirleriyle yer değiştirerek kesiyorum. Artırdım. 1 2 3 tane işledim, artırdım. Yine kestik ve burayı devam ediyoruz. Burada yine 9 ilmek var. Şimdi kolun artım yerine kadar geldik. Şu artırdığımızı da işledik. Şimdi artırdım. Ortadaki bir tane yine bir ilmek olarak ördüm. Artırdım. Yine 3 ilmek. Kesim yerine geldik. Bakın burada. Bu ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Kestim ikisini. Artırdım. 1 2 3 işledim. Artırdım. Kestim. 1 2 3 işledim. Artırdım. Bir ilmek işledim, artırdım. Burada yine bir ilmek işledim. Çünkü kesim yeri kaydığı için burası değişmiyor. Yine bir ilmek olarak kaldı. Şimdi bu 2 ilmeğin yerini değiştirdim ve kestim. Artırıyorum. Arada yine 3 ilmek oluştu. Artırdım. Burayı kesiyorum. 1 2 3 ilmek oldu. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmekte ilik yerine geldik. Şimdi dönüyoruz. Bu arkalarda hiçbir işlem yok. 6 haroşamızdan sonra ters olarak örmeye devam ediyoruz sadece örgümüzü. Yani artmalar, kesmeler hep ön yüzde. Zaten bütün modellerde öyle olur. Bakın burayı sadece ters olarak devam ediyorum. Bu artırma yerlerini de ajurlar gözüksün diye açık olarak alıyorum. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik yine arkadaşlar. Birlikte örmeye devam edelim. Şu 6 tane haroşamızı yapıyoruz. Evet, 6 haroşamızı geçtik. Şimdi model yerindeyiz. 1 2 düz işledim. Çünkü burası kestiğimiz ve kaydığı için öne doğru geliyor. Buradaki 2 ilmeği yine aldım. Yer değiştirerek kesiyorum. Şu şekilde. Artırdım. 1 2 3 4 5. Artırdım. Burayı kesiyoruz şimdi. Ve bir tane işledim. Artırdım. Ortadaki tek ilmeği örüyorum düz olarak. Şöyle. Artırdım. 1 2 3 taneyi ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerin yerini değiştirerek sadece öndeki kesimde yer değişikliği yapıyoruz. Artırdım. 1 2 3. Şurada ipin ilmeği kaçmış. 4 ve 5. Orta kısım genişliyor çünkü ajur. Artırdım. Yine kestim. 1 2 3.
Şimdi artırdım. Şuradaki tek ilmeği ördüm. Bu tek ilmek her zaman tek ilmek olarak devam edecek. Artırdım ve düz örerek, yine burası 9 ilmek oluyor. Çünkü burada kayma olduğu için orası 9 ilmek oluyor. Yine buradaki 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Kestim. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimizin yeri. Tekrar artırdım ve 2 ilmeği birden kestim. Yine burada 9 ilmek var. Koldaki kesim yerine kadar geliyoruz. Evet. Buraya geldik şimdi. Artırdım. Bir işledim. Artırdım. Bakın. Yine 1, 2, 3 işledim. Burayı değiştirdim ve 2 ilmeği birden kestim. Şimdi artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi ördüm. Artırdım ve kestim. Şimdi yine 2, 3 taneyi ördüm. Bakın şuradaki ajurlu yere geldi, kesme yerine arttırdım. Pardon, kolun artış yeri. Bir ilmeği ördüm, artırdım. Tekrar bir işledim. Burayı kesiyorum. Burası kaydığı için burası hep bir kaldı. Artırdım ve aradaki 5 ilmeği örüyorum. İlerleyen modellerde burası genişleyecek zaten. Yine artırdım ve şurayı düzleyeyim arkadaşlar, ip takılmış, kesiyorum. Şöyle. Evet, şu şekilde göstereyim. Şimdi 1, 2 ilmek kaldı burada ve öndeki 6 ilmek haroşamızı yapıyoruz. Döndük. Yine arkamızda bir işlem yok. Ters olarak 6 haroşamızı yaptıktan sonra arkada yine ters örgümüzü yaparak başa kadar gelelim. Evet, şimdi yine başa geldik arkadaşlar. Şöyle bakın, göstereyim size. Bakın ne güzel yuvarlak bir roba çıkıyor. Şöyle modelimizi de görün. Şöyle ajurlar belli. Şimdi ajurumuzun 4. sırasındayız. Zaten modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ondan sonra model değiştireceğiz. Yine hemen, bazen elim kayıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Ona daha dikkat edeceğim. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6 yaptık. Şimdi artık burada bir ilmek kaldı. Bir ilmekten sonra yine ilmeklerin yerini değiştirerek birinci kesimi yaptım. Bir arttırdım ve arada 7 ilmek oldu şimdi burada. Burayı örüyorum. Artırdım. Şimdi yine kestim ve bir ilmeği işledim. Şimdi artırdım. Bir ilmek artırdım. 1, 2, 3 kola geldik. Şimdi burayı kesiyoruz. Model yerindeyiz. Şöyle artırdım. Arada 7 ilmek oluştu burada. Evet. Şöyle göstereyim. Hemen artırdım ve kesiyorum. Burası kol, biliyorsunuz ki. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Bir artırdım, bir işledim. Artırdım. Şimdi arkadayız. Arka 9 ilmek hala devam ediyor, 9 ilmek olarak. Şurada ipimiz ayrılmış. Onu bir düzleyelim ki sonradan kötü gözükmesin. Bu şekilde geldik. Şu 2 ilmeği birden kesiyorum. Arttırdım ve aradaki 7 ilmeği örüyorum. Artırdım ve kestim.
Yine kolun artış yerine kadar 9 ilmek devam ediyor. Geldik bakın buraya, artırdım, bir işledim, artırdım. Koldayız, 3 ilmeği işledim. Şu 2 ilmeğin yerini değiştirerek kesiyorum, artırdım. Şimdi arada 7 ilmek var, onu örüyorum. Geldik, yine kestim, yani artırdım, kestim, 1 2 3 ilmek işledim, artırdım. Bu bir ilmeğimizi ördüm, artırdım. Şimdi öndeyiz, bakın önüm modeli. Şuradan bir taneyi işledikten sonra şu ikisinin yerini değiştirerek yine kesiyorum, artırdım ve aradaki 7 ilmeği işliyorum, artırdım, şöyle kestim ve bir tane kaldı burada da. Yine şöyle 4 başlamıştık, 1'e kadar düştü ve buradaki 6 ilmeğimizi örüyorum. Şimdi döndük, yine arkada bir işlem yok biliyorsunuz, sadece haroşayı yapıp ve ters örgü olarak başa kadar devam edeceğiz. Evet, arka tamamen ters örgü. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle serdim, yine modelimiz burada bitti. Yani birinci bölümü diyeyim. 4 ajurdan oluşuyor. 1 2 3 4 tane. Şimdi ikinci modelimizi tam bunun ortasına uygulayıp devam edeceğiz. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bakın, şurası kol yeri, zaten orası devam edecek. Arka ve bu taraf. Şimdi yine ön yüze geldik. Modelimize devam edelim. Şimdi 6 tane haroşamı yapıyorum yine. Evet. 6 haroşamızı yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Şu ortadaki, şu tek olan bizim her zaman o tek ilmeğimiz. Her zaman bu ilmeğin sağı ve solu artırılarak diğer modellere geçiliyor. Bakın şurada da göstereyim size ben, daha iyi anlamanız için. Şu şekilde. Şu ortası bakın hep aynı. 4 tane bitiyor ve ortadan tekrar modele başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki önde ilk başlarken 4 düzle başlamıştık. Bu önün bu 4 düzü hiç değişmeyecek. 1 2 3 ve 4 düzü yine yaptım. Bakın. Zaten orta ilmek burası. Şu ikisini aldım, yer değiştiriyorum ve kesiyorum. Yani alttaki model kapatılıyor, yeni bir modele geçiyoruz üste. Artırdım, bir işledim, artırdım ve hemen burada da bir kestim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oldu. Bakın. Şuradan başladık uygulamaya. Artırdım. Bir işledim, artırdım. Burayı işliyoruz. Bakın geldim. Bu yan stilin biraz şeyleri tine ayrılabiliyor. Şöyle aldım. Bakın şu ortayı bulacağım şimdi. Orta burası. Bakın. Son şuradaki ilk ajurdan sonra 1 2 işleyince şu ikiyi kesip orta ilmeğe gelebiliyoruz. Artırdım, işledim, artırdım,
Bir kestim ve devam ediyorum. Artık saymaya gerek yok. Evet. Kolun şu tekli artış yerindeyiz. Bunu da arttırdım. İşledim. Arttırdım. Şimdi ortaya kadar devam edelim. Arkanın modeline kadar düz olarak örüyorum. Bakın kesme yerindeyim ya şimdi. Şöyle. 1-2 ilmek işleyince kesme sırası geliyor. Hemen şu 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Kestim. Bakın orta ilmek. Artırdım. Bir işledim, artırdım. Ve kestim. Şimdi kolun artış yerine kadar yine düz olarak devam ediyoruz. Evet. Şuradayız bakın. Artırdım. Bir işledim, artırdım. 1 2 3 4, burada 5 tane oldu. Artık saymıyoruz gerçi ama bakın şu ilk artıştan sonra 1-2 ilmek işleyip şu ikisini de kesince orta ilmeğe ulaşılıyor. Bakın şurada. Artırdım, işledim, artırdım ve bir kestim. Burayı düz olarak geliyoruz. Şuradayız. Artırdım, bir işledim, artırdım. Burayı yine bakın ilk artırdığım yerden sonra 1-2 işledim. Şu ikisini hemen yer değiştirip kesince orta ilmeğe gelmiş olacağım. Bu şekilde bakın, orta ilmek. Artırdım, işledim, artırdım. Kestim. 1 2 3 ve 4. Bu ön değişmiyor. Sadece ön değişmiyor. Diğer taraflarda değişiyor. Ve 6 tane haroşamı yaptıktan sonra arkayı başa kadar yine düz olarak örerek, ters olarak pardon, bir işlem yok orada, sadece ters örgümüzü yapıp başa gelelim. Şimdi yine başa geldik arkadaşlar. Bakın modelimizin ilk sırası oluştu. Burayı da birlikte gidelim. Modeli anladığınızı zannediyorum. Devam edelim yine de. 3 4 5 6 1 2 3 düzümü yaptım. Hemen burayı yine ilmeklerin yerini değiştirerek kesiyorum. Artırdım. Bu ortayı işledim. Artırdım. Burayı kestim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şuraya geldik bakın. Artırdım, işliyorum, arttırdım. Kola geldik şimdi. Kesme yerine kadar ilerleyelim düz olarak. Saymıyorum, artık saymaya gerek yok. Bakın kesme yerindeyiz. Hemen şu 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Kestim, arttırdım. 1 2 3, arada 3 düz oldu. Şimdi arttırdım ve yine kesiyorum. Şu şekilde bak. Devam ediyoruz düz olarak. Geldim ve artırıyorum. Pardon, artırdım, işledim ve artırdım yine. Şimdi arka ortaya kadar düz devam ediyoruz. Arkadaşlar modelimize eğer buraya kadar birlikte devam ettiyseniz benimle beraber herhalde beğenmişsiniz demektir. Videomuzdaki o beğendi butonuna da basarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız da birlikte daha çok güzel modeller yaparız. İlerleyen zamanlarda da çok sevinirim ayrıca. Yine geldik, buradaki kesme işlemimi yaptım, arttırdım ve
devam ediyorum. Arttırdım ve kesiyorum. Şimdi ikinci model oturmaya başladı, görüyorsunuz. Şimdi kola kadar devam edelim. Evet. Kolun artış yerindeyiz. Artırdım. Bir işledim, arttırdım. Şimdi modelimizin kesim yerine kadar düz örüyorum. Bakın kesim yerindeyim. Şimdi şu iki ilmeğin yerini değiştirerek kestim, artırdım. 1 2 3 tane işledim. Artırdım ve kesiyorum. Düz olarak devam ediyoruz. Geldik, buradayız. Artırdım, bir işledim, artırdım. Şimdi öndeki model kesim yerine kadar geldim. Şöyle şu iki ilmeği yine yer değiştirerek kesiyorum. Artırdım. 1 2 3 işledim, artırdım ve burayı kesiyorum. 1 2 3 kaldı önde de. Ve 6 ilik yerine 6 haroşamızı yapıyoruz ve dönüyoruz. Burada bir işlem yok, biliyorsunuz. Sadece haroşamızı yapıp ters olarak modelimiz devam ediyor. Şimdi yine başa geldik. Bakın şöyle. Üçüncü artırmamızı yapacağız. Haroşamızı yapalım. 1 2 düzümüzü işledik. Yine kaydırarak kestik. Artırıyoruz ve devam ediyoruz modelimize. Geldik, burayı da artırıyoruz. Bu şekilde burası da 4 tane olana kadar devam edip 3. modele geçeceğiz. Yani birinci modeldeki işlem devam edip gidecek. Burası da genişlemeye devam edecek. Yine burada tinim kaçmış benim. Bunu düzlemek istiyorum şöyle. Evet. Artırdım kol yeri. Artırdım ve devam ediyorum. Yine burayı da kesip artırıp devam ediyoruz. Bu şekilde. 4 tane olana kadar aynı sistemde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. İkinci modelimizin de 4 ajurunu yaptık. 1 2 3 4. Dördüncüyü yaptım. Şimdi ikinci modelimiz de burada bitmiş oldu. Şimdi üçüncü modelimize geçeceğiz. Şöyle onu da birlikte geçelim. Zaten siz modeli büyük ihtimal anladınız artık nasıl ilerleyeceğinizi. Ama ben yine bunu da göstermek istiyorum size. Hemen şöyle 6 haroşamızı yapalım. Yine 1 2 3 4 düzümü yaptım. Bu öndeki hiç değişmiyor. Çünkü ön bu tarafı sabit olduğu için ön hep 4 taneden başlıyor. Hemen şuradakini kestik. Bakın orta ilmeği bulduk burada. Aldım üstünü. Bir tanesini işledim ve tekrar artırdım. Keserek devam ediyorum. Bu şekilde 3. modelimize geçmiş olduk. Şöyle. Bakın. Devam ediyoruz. Bu şekilde yine 4 sıra, 4 ajur sırası olana kadar modelimizi ilerletip bitirip diğer modele geçeceğiz.
Hemen şuradan bir ve ikinci işledikten sonra şu ikisini kesiyorum. Orta ilmeği buldum zaten, bakın. Hemen bir artırdım, işledim, artırdım ve kesiyorum. Bu şekilde üçüncü modelimizi de oturtturup tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane modelimizi tamamladık. Dördüncü modelimize geçiyoruz. Bunu da birlikte başlayalım istedim. Ondan sonra biraz ilerleriz. Şöyle. Yine her zamanki gibi 6 haroşamızı yapıyoruz. İlk modelimize başlarken burası değişmiyor. 4 ilmekle başladık. Kesiyoruz. Orta ilmeğe geldik. Ortayı bulduk. Artırdık. Yine kesiyoruz. Bu şekilde dördüncü modelimizi de kuralım. Evet. Şöyle. Kola geliyoruz. Şöyle kolda da yine 1 2 işledim. Şu ikiyi kesince orta ilmeğe ulaşmış olacağız. Geldim. Pardon. Bu yan stil biraz fazla kaçıyor maalesef. Tine ayrılabiliyor. Şöyle ilmeklerin yerini değiştirdim. Evet. Yine artırdım. Şöyle orta ilmeği bulduk. Geldik. Şimdi başa kadar bir devam edelim. Şimdi şöyle başa geldik arkadaşlar. Dördüncü modeli uyguladığımız yerde artık şuradaki ikinci iliğimizi koyabiliriz. Şurada 12 sıra haroşamız var. 2 4 6 8 10 12. 1 2 3 modelimiz bitti. Dördüncü modeli uyguladığımız yerde iliğimizi kesiyoruz. Hemen yine bir haroşamı ördüm. Şuradan üçüncüyü ikincinin üstünden atlattım. Ve bunu da ördüm. Artırdım. Gidiyorum. Şöyle göstereyim. Yani 12 sıra haroşada bir ilik koyuyoruz. Burada da dördüncü modele geçmiş olduk. 3 modelden sonra dördüncü modelde şurada da 12 sıra haroşa olunca ilik yerimizin ikincisini yapmış olduk. Her 12 sırada bir iliğimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle serdim ben iyice görün diye. Robamız bitti. Şuraya tam 5 model koyduk. 1 2 3 4 5 model. Şu kısım şöyle 20 ajur sırası oldu. Şöyle serince de tam görürsünüz. Önler, kollar ve arka. Şimdi artık kol yapımına geçebiliriz. Şimdi en sonki modelin şu son ajurunu koydum. Önden geldim. Şimdi terse dönüyoruz. Yani kollara ilk başlarken bu terslerden başlayacağız. Hemen şöyle yapalım. Tersten devam ediyorum. Şu kolun şuraya kadar geleceğim ve orada kolumuzu yapmaya başlayacağız. Terste zaten bir işlememiz yok. Şöyle hemen kola kadar gelelim. Şimdi önü tersten önü geldim. Tam koldayım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şu kolun, şu ajurunun
tek ilmek yeri kola verilecek. Yine aynı şekilde şurası da. Şimdi buradan şöyle yapayım. Tersteyiz ya. Tersten önü geldim, ördüm. Bu ipimi burada bırakıyorum. Şimdi bunu burada bırakıp şöyle yapacağım. Elime başka tığ alıyorum. Şöyle küçük tığlarımı aldım. Kolu örerken burada yeni bir ip bağlayacağım. Daha rahat oluyor örümü o zaman. Bu ipimiz burada. O ipi bedene devam edeceğiz. Hemen şimdi şuraya önce bir 2 ilmek atıyorum. Yani kolu iki taraftan ikişer ilmek atarak artırmış olacağım. 2 ilmeğimi arttım. Attım şöyle bakın. 1-2 ilmek attım. Şimdi kolu örmeye başlayabiliriz. Kolda tam 53, pardon çıktı şurası, tekrar takalım. Kolumuzda 53 ilmek oldu. 2 sağdan 2 soldan da atınca 57 ilmek olacak. Şimdi hemen şu başa gelelim. Yine kolda modelimiz devam edecek. Modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tersten geliyorum başa kadar. Şimdi kolun öbür başına kadar geldim. Şuradaki düz ilmeği de kola verdim. Böylece 53'tü. 2 buradan arttırdım. 55 oldu. Şimdi de 2 bu baştan artıracağım. Şöyle 1, 2. Kolu 57 ilmeğe çıkarmış olduk. Böylece kolu biraz rahatlatıyoruz. Çünkü ceketlerde kolun biraz rahat olması lazım. Şu şekilde göstereyim bakın. Tam olarak. Şu 2 tek ajur ilmeğini de kollara vererek burayı 57 ilmeğe sağdan ve soldan ikişer ilmek arttırdım. Buraya ben başka ip bağladım. Bu ipimi üstündeki ipi bıraktım. Onunla bedeni devam edeceğim. Şimdi burada normal bir şekilde şunu da şöyle şuradan takarsak zaten 1-2 sıra gittikten sonra çok rahatlar. Yine örgümüzü rahat bir şekilde örüp devam ettireceğiz. Modellerimizi aynı şekilde koyacağız. Bir değişiklik yok. Kolu bu şekilde biraz ilerletelim. Yeni model koyma yerindeyiz zaten. Onu birlikte koyalım isterseniz. Geliyorum tam modelin orta kısmına doğru. Şöyle 1 2 işledim. Şu 2'yi kesince her zamanki gibi şu orta ilmeğe ulaştım. Artırdım. Bir ilmek ördüm, arttırdım, kestim. Yani modelimizi koymuş olduk ve devam edip gidiyoruz. Bu şekilde modelimizi koyarak şöyle göstereyim. Kolumuzu ilerletelim. Birlikte gene ilerleteceğiz. Kesme yerlerini de birlikte yapacağız. Şimdi şöyle kolumuzu biraz ilerlettik. Şöyle size de göstereyim. Şuraya kadar olan bölüm roba kısmı. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ve 5. Şuradan taktığım yer kola ait yer. Buradan 1 2 3 4 5 model yaptım. Şimdi 6. modele başlarken bir tane sağdan bir tane soldan kesip bir eksiltme yapacağım önce. Bilekten önce buralarda birer tane bir kesme yapıyorum arkadaşlar. Bir bu baştan alacağım. Şöyle. Bir de öbür baştan bir tane daha keseceğim. Şöyle gidelim öbür başa doğru. Şimdi sona geldim. Yine şu sondan da bir kestim. Yani 6. modele başlarken kolda bir bu baştan bir de bu baştan birer tane kestim. Şimdi modelimizi tamamlayalım.
Şimdi kolumuzun uzunluğu tamamlandı. Burası 8 model oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. model bitti. Burada artık kol ucunu koyacağız. Şunu şöyle taktım ki daha iyi anlamak için. 5 tanesi robada, 8 tanesi kolda. Ve burada kolda 6. modeli başlarken bir bu taraftan bir bu taraftan kesmiştik. Tekrardan 7. modeli başlarken bakın şurada yine bir bu uçtan bir de bu baştan birer kesim daha yaptık. Yani ilk başta kolda arttırdığımız 2 buradan 2 buradan artırdığımızı buralarda kesmiş olduk. 6. modeli başlarken ve 7. modeli başlarken. Kolumuz yine 53 ilmeğe düştü. Şimdi biz burayı haroşaya geçerken ara ara keserek burayı 45 ilmeğe düşüreceğiz. Şöyle ilk baştan bir tanesini kesiyorum. Yani direkt haroşaya başlıyoruz. Şöyle araya 5'er tane koyarak şöyle ikinciyi kestim. Şöyle üçüncüyü kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı kestim. Pardon, 4.'yü kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 5.'yi kestik. Altıyı kestim şimdi. 5 işledim. Şöyle 7'yi kestik. Buradaki kalanları da sona kadar geldim ve şu şekilde 8. ilmeği kestim. Sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 45 ilmeğe düşürdük burayı. Şimdi haroşa olarak kolu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kolumuzu bitirdik. Şöyle göstereyim, ben kestim buradan. Şu şekilde. 5 tanesi 5 model robaya ait. 8 modelde kola indik. 6. modelde bir sağdan bir soldan kesim yaptım. 7. modele başlarken de bir sağdan bir soldan kesim yaparak kol altındaki arttırdığımız 2 buradan 2 buradan arttırdığımızı önce kesmiş olduk. Geriye kalan 53 ilmekte de şöyle şu kısım 8. modeli bitirince tek seferde 8 ilmek kestim belirli aralıklarla. Kola da 5 haroşa yapıp kestik ve kolu bitirdik. İpimizi kestik buradan. Biraz uzun bıraktım. Bununla da kol altını dikeriz. Şimdi bedene geçeceğim. Şöyle bedene geçerken bu bedene geçme işini birlikte yapalım. O arttırdığımız 2 ilmekten tekrar bir artış yaparak, zaten buradaki bakın ipimiz bırakmıştık, bedenin ipini. Bunu ellememiştik. Kola ayrı ip bağlamıştım. Onun için o ip orada duruyor. Bağladığım ipin bakın ucu burada. Şimdi şuradaki gördüğünüz bu fazlalığa şöyle tam göstereyim. Şöyle göstereyim. Önden de. Şurada 2 ilmek var bakın. Buralardan 1 ve 2 ilmek çıkararak kol altını oluşturacağız. Ceketlerde kol altının biraz rahat olması lazım. Bakın şöyle. Hemen şu tersten öne doğru giriyorum. Şöyle. Bir ilmek çekiyorum. Bakın şöyle çektim. Tekrar şuradan girdim. Ve bir ilmek daha çektim. Böylece bu kolda 2 tane arttırdığımı bedende de 2 tane arttırmış olarak yaptım. Geliyorum bu tarafa. Şöyle.
Aynı şekilde burada da şununla işimiz yok şu anda. Bununla yapacağım. Bakın. Şuradan. Şöyle bırakayım. Şöyle dıştan içe doğru giriyorum. Tığla çekmek, şişle çekmekte zorlanırsanız bakın şöyle bir tek tığla da dıştan girdim. Birinci ilmeğimi bu şekilde çektim. Buraya taktım. Ve şuradan da ikinci ilmeğimi çektim. Bunu da buraya taktım. Böylece bakın kol altını tamamen düzlemiş olduk. Kol altındaki iki artış yeri bakın kolun ucu tam birbirine geldi. Şöyle. Görüyor musunuz? Yani 4 tane artış yapmış olduk bedende de. Çünkü kolda 2 sağdan 2 soldan artış yapmıştık. Aynı işlemi orada da yaptık. Şimdi artık bedeni boydan boya devam edip öbür kola kadar gelebiliriz. Şimdi şu kolu size tam bir göstereceğim. Bakın. Bu şekilde. Kol altını da tam bir göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Altı gayet kapalı, güzel bir kol altı oluyor böyle. Sonra da burayı dikeceğiz zaten. Şimdi öbür kola kadar gelelim ve diğer kolumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi bu başa geldik. Arkayı boydan boya geçtim. Öbür kol yerine geldim. Yine diğer kolda yaptığımız işlemlerin aynısını uygulayacağız. Bu ipimi burada bırakıyorum. Yeni bir ip aldım elime. Yeni ipimle bakın hemen şöyle hemen küçücük bir 2 ilmek atıyorum. Şöyle bakın 1-2 ilmek attım. İpimi buradan bir bağlıyorum. Ve bununla devam ediyorum örmeye. Yani zaten onu gördünüz. Diğer kolda yaptığım her şeyin aynısını bu kolda da uygulayacağım. Pardon, şu ilmeklerimizi geri takalım. Evet. Normal bir şekilde örgümüzü tersten devam ettiriyoruz. Öbür başa gelince de yine 2 ilmek arttıracağım. Diğerinde olduğu gibi 2 ilmek oradan 2 ilmek oradan modelimiz devam edecek. Şimdi bu başa geldik. Yine burada da şöyle 1 ve 2 ilmek arttırdım. Şöyle göstereyim. Bunu da buradan şöyle çektim. Evet. 2 ilmek buradan, 2 ilmek buradan arttırdık. Artık kolumuza aynı bu kolda ne yaptıysak aynı şekilde yapıp tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi iki kolumuz da bitti. Şöyle göstereyim ben size. Yine burada da diğer kolda yaptığımız işlemlerin aynısını uygulayarak da kolu tamamladık. Yani 8 model yaptık. 6. modeli başlarken sağdan soldan bir kestik. 7. modeli başlarken sağdan soldan bir kestik. Ve haroşasını, kol kısmının haroşasını yaparken de 8 ilmek keserek burayı 45 ilmeğe düşürdük ve kolu tamamladık. Yine ipimiz burada biliyorsunuz. Kollara başka ip takmıştık. Bedendeki ipimiz buradan devam ediyor. Hemen diğer kolda yaptığımız işlemi burada da uygulayacağız. Şöyle. Şuradan biliyorsunuz ilk başta 2 ilmek arttırmıştık. Onun için buradan da bakın dıştan içe doğru girerek şöyle bir ilmek aldım. Ve hemen şuradan da
Eğer alamıyorsanız tek tığla da alabilirsiniz. İkinci ilmeği de aldım. Şimdi geliyorum buraya. Aynı şekilde dıştan içe doğru tığımızı dıştan içe doğru geçirerek şöyle hemen bir ilmek aldım. Pardon, alamamışım. Ya alamadığımızdan bu tarafta zaten birazcık sıkıntı oluyor. Öbür tarafta daha rahat alınıyor da hemen şöyle tek tığımızla girip şuradan bakın hemen çektim. Dıştan içe doğru. Evet. Şuradan da bakın 2 arttırdığımız zaten. Hemencecik şuradan da girdim. Bunu da çektim. Şöyle. Ve 2 de buradan arttırdım. Artık bu tarafa doğru devam edip modelimizi yapacağız. Yani kol altında 4 ilmek arttırmış olduk. Zaten kolun kendisini yaparken de 2 sağdan 2 soldan arttırarak 4 ilmek artırmış olmuştuk. Yine aynı o artırdıklarımızı bu şekilde alarak bakın burası tamamen kapandı. Örünce de çok güzel olacak. Şöyle ön yüze geçtim. Bakın ben şöyle geldim. Bakın kol altına gayet muntazam bir şekilde kol altındaki artış kapanmış oldu. Daha sonra da bu kolu dikeceğiz. Bu şekilde modellerimizi yaparak ve ilmeklerimizi de açarak şöyle 2 4 6 8 10 12. haroşada ilmek açıyoruz. Bu şekilde örgümüzü biraz daha ilerletelim. Evet arkadaşlar, şimdi bizim hırkamızın sonuna geldik sayılır. Şöyle göstereyim ben size. Şuradan 5 tanesi 1 2 3 4 ve 5 tanesi biliyorsunuz ki robanın model kısmı, model uzunluğu. Buradan aşağısı 1 2 3 4 5 6 7 8 modeli tamamladım. Şimdi 9. modeli koyarken boydan boya model koyacağız buraya en son bitişte. İstemezseniz siz koymayabilirsiniz ama güzel oluyor. Kolu 8 tane ile bitirmiştik biliyorsunuz. Bedeni 9 tane modelle bitireceğiz. Onun için de bu sırada boydan boya modelimizi birlikte yerleştirelim şimdi. Şimdi hemen ön yüzdeyim. 8 modelimiz bitti. Öndeki 6 tane haroşamı yapıyorum. Şöyle 2 4 6 haroşamı yaptım. Hemen modeli oturtturuyoruz. 1 2'yi işledim. 1 2'yi işledim. Hemen bununla bunun yerini değiştirip kestim, arttırdım, bir işledim, arttırdım ve kestim. Bu her zamanki modelimizi buraya koyduk. Şimdi devam ediyoruz. Bu sırayı, modeli birlikte yerleştirelim. Şimdi 1 2 işledikten sonra araya 1 2 koydum. Şimdi ondan hariç 1 2'yi işledim. Bununla bunu kestim. Arttırdım ve bir işledim. Arttırdım ve kestim. Kestikten sonra 1 ve 2'yi işledim. Yani model 9 ilmeğe koyuluyor ya. Aralara da 2 bırakmış oldum. Burada 2 bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek de burada koyulmuş oldu. Şimdi bu önlere 2 koydum ilmek. Ama buradaki modellerin arasına 3 ilmek koyacağım. Çünkü öyle denk düştü. Şimdi hiçbir işlem yapmadan 1 2 ve 3 ilmeği işledim.
Şimdi öbür modeli koyuyorum. 1 2 düz işledim. Bu ikisini kesiyorum. Arttırdım ve bir tane ortadaki ilmeği buldum. Ördüm, artırdım ve kestim. Şimdi 1 2'yi işledim. Yani 9 ilmek oluştu burada. Şimdi araya 1 2 3 ilmek boşluk bıraktık. Yine geldik buraya. Öbür modeli koyarken 1 2 ilmeği düz olarak ördüm. Buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu şekilde kestim, arttırdım ve ortadaki ilmeği ördüm, arttırdım, kestim. 1 2 ilmeği ördüm. Şimdi yine ara ilmeğimi koyuyorum. 1 2 3 ilmek koydum. Şöyle öbür modeli yerleştiriyoruz. 1 2 ördüm. Bu ilmekleri kesiyoruz yer değiştirerek. Artırdım, bir işledim. Artırdım, kesiyorum. 1 2 işledim ve arada bakın 1 2 3 kalmış oldu. Gördüğünüz gibi. Yani buralarda üçer üçer ara bıraktık. Sadece önde 2 ilmek kalmış oldu arada. Öyle denk düştü sayısı. Burası da aynı şekilde araları 3, en önde 2 ilmek kalacak şekilde modelimize devam edeceğiz. Hemen yine 1 2'yi işledim. Kestim. Şöyle ortadaki ilmeği buldum. Artırdım, kestim. 1 ve 2. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Araya 1 2 3 ilmeğimi koydum. Şöyle. Şimdi modeli koyuyoruz. 1 2 ilmek. Şimdi buradaki 2 ilmeği kestim. Bir arttırdım, bir işledim, bir arttırdım. Kesiyorum ve 1 2 ilmeği düz ördüm. Şimdi araya yine 3 ilmek koyuyorum. Koydum. 1 2 düz örgü ördüm, ilmek. Burayı kestim. Şöyle artırdım, bir işledim, arttırdım, kestim. Yine 1 2 işledim. Aranın 3 ilmeğini örüyorum şu anda. Evet, 3 ilmeğimi ördüm. Yine 1 2 işledim, kesiyorum. Bir arttırdım, bir işledim, bir arttırdım ve kestim. Ve 1 2'yi işledim. Şimdi araya yine 1 2 3 ilmeğimi koydum. Son modeldeyiz. 1 2 işledim. Kesiyoruz. Arttırdım. Ortadaki ilmeği ördüm, arttırdım, yine kestim ve 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Bakın arada yine 2 ilmek kaldı. Yani bu başta da biliyorsunuz ki 2 ilmek ile başladık. Aralara 3'er ilmek koyduk ve bu başta da yine 2 ilmeğimiz kaldı ve buranın da modelini oturtturuyoruz. Şöyle. Bundan sonrası yine bu modelimizi diğer modellerimizi yaptığımız gibi tamamlayacağız. Şöyle modelimizi oturtturduk şimdi. Burada da aynı şekilde arkadan düz devam edip modelimizi örmeye devam edelim. Şöyle modelimiz artık oluşmaya başladı. En son 4. ajur sırasındayım. Modelin son sırasındayım yani. Şimdi burada modelin son sırasını koyarken öndeki ilik yerindeki haroşaya bir gidiş geliş yapacağım. Şöyle 6 haroşamı yapıyorum. 2 4 6 geri dönüyorum.
Döndüm. İlkini örmeden aldım. Tekrar devam ediyorum. Tekrar döndüm şimdi. Yani burada bir gidiş geliş sırası yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Öbür başa gidiyorum. Ön yüzdeyiz zaten. İkisini de ön yüzdeyken yapacağım. Ve modelimizi koymaya tabii ki devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın aynı sıranın sonuna geldim. Buradaki 6 ilmek haroşamı yapıyorum. Evet, başa gelmiş oldum şimdi. Şurada. Döndüm. Şuradan şöyle dönelim. Hemen tekrar 6 sıra haroşamı yapıyorum. 6 ilmek pardon. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar buradan döndüm. Yani burada bir gidiş geliş yapıyorum. Hem haroşa yukarıya doğru çekmesin diye bu işlemi yaptım. Hem de şu ilik arası çok kısa kalmasın diye. Çünkü bundan sonra, bu modelden sonra artık lastiğe geçeceğiz. Haroşaya geçeceğiz. Artık bitirme haroşasına geçeceğiz. Şimdi buradan sonrasında tekrar devam edip gidelim. Zaten ondan sonra da modelimiz bitmiş oluyor. Böylece 2, 4, 5 ve 6.'yı yaptım. Düz olarak gidiyorum. Artık ondan sonrasında burada modelimiz bittiği için tekrardan bir model başlamayacağız. Haroşaya devam edeceğiz ondan sonra. Yani 9. modelimiz tamamlanmış oluyor. Şöylece. Evet arkadaşlar, örgümüz bitti. Son sıradaki modelimizi de tamamladıktan sonra hemen haroşaya geçtim. 5 sırada haroşa yaptım burada etek ucunda. Onu da normal bir şekilde, fazla sıkı, fazla gevşek olmayacak şekilde kesip modelimizi tamamladık. Şöyle en alta bir tane daha iliğimiz geldi. O size de aynısı olmuştur mutlaka. Çünkü sayılarımız aynı gittiğine göre. Bu şekilde modelimiz tamamlandı. Yani kol altından 9 model yapmış olduk. 9. modelimiz bir sıra boydan boya bu şekilde devam etti. Kollarımız da tamamlandı. Ben kolun birini diktim şöyle. Diğer kolu bıraktım. Bunu birlikte dikelim sizinle diye. Şöyle hemen alalım örgümüzü. Sonra da düğmelerimizi yine birlikte dikeriz. Şunu şuradan çeviriyorum. Zaten üstünde ben ipini biraz fazla uzun bırakmıştım. Buradan iğnemizi takıp dikebiliriz. Ama daha evvel şurada da biraz uzun bir ipim kalmıştı benim. Onun için önce şu kol altını bu iple biraz aşağı kadar indireceğim. Hem ipi de yürütmüş olurum. Ondan sonrasında da buradan takıp devam edeceğiz. Zaten ben bütün modellerimde şu kenarları haroşa yaptığım için dikim çok kolay oluyor. Haroşanın yeri belli oluyor. Hemen karşılıklı bakın haroşalardan dikiyorum. Ama önce şu kol altını bir sabitliyorum. Ondan sonra da şurada yerleri belli. Karşılıklı haroşalardan iğnemi geçire geçire fazla sıkmadan rahat bir dikiş yapıyorum. Bu şekilde bakın. Önce şu ip biraz aşağıya doğru yürüsün diye bunu aldım. Zaten şunu da geçirdim, bıraktım. Bakın kol altı bu şekilde dikildi. Şimdi artık şu kol ucundaki ipimi ilk keserken bu kolu ben uzun bırakmıştım. Hemen bunu ipime takıyorum, iğneme. Şöyle. Ve yine aynı şekilde benim her zamanki dikişlerim haroşa dikişi olur. Karşılıklı getirip bu haroşa dikişi biliyorsunuz çok kolay bir dikiş oluyor. Haroşaları karşılıklı getirip şöyle birbirine
kadar basit işte. Hem kaba gözükmüyor o dikiş. Bu şekilde aldık. Bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde haroşalarımızı şöyle dikelim. Şimdi kesmeyi birlikte yapmadık sizinle. Çünkü artık kesmeyi bildiğinizi düşünüyorum. Daha evvelki bir videomda da zaten hiç bilmeyenler için bu örgü tekniklerini gösterdim. İlmek nasıl atılır, nasıl kesilir, örgü nasıl örülür, düz örgü, haroşa örgü, onları gösterdiğim için bakın şöyle haroşa dikişini de bu şekilde karşılıklı, yerleri belli. Hemen oralardan alarak devam ediyoruz. Şöyle. Evet, şöyle kol altlarımız da dikildi, bitti. Bu şekilde. Hırkamız tamamlanmış oldu. Şimdi artık düğmelerimize geçebiliriz. Her zaman dediğim gibi düğmeleri tek bir uçtan başlayın. İster alttan ister üstten, ama bir uçtan başlayın ki her diktiğinizi ilikleyerek diğerlerini ona göre ayarlayın. Böylece dikim daha rahat oluyor. Ben şöyle üstten başlayacağım dikmeye. Hemen şuradan şöyle düğmelerim de burada yanımda. İlk şöyle yakamı koydum. Bakın üst üste yerleştirdikten sonra üstten iğnemi taktım. Şöyle yerini belirledikten sonra şöyle aldım. Alta hiç geçmeye gerek yok. Hemen düğmemizi alalım. Bu şekilde şöyle hiç aşağıya inmeden üstten dikiyorum. Evet. Birinci düğmemizi şöyle bir de doladım. Diktik. Şöyle kestim. Hemen bunu ilikliyorum. Onu ilikledikten sonra artık sırayla bakın hem daha düzgün gider. Birinciyi ilikledik. İkinciye geldim. Şuradan taktım. Yerini belirledikten sonra hemen diğer düğmemi alıyorum elime. Şöyle. Evet. Bu şekilde devam edip düğmelerimizi de dikelim. Evet arkadaşlar, düğmemizi de diktik, tamamladık. Hırkamız tamamlandı. Gayet güzel. Şöyle bakın. 1,5-2 yaşa olacak şekilde. Bu ipim kalın olduğu için 2 yaşa kadar olur. Sayılar hiç değişmedi. Daha evvelki ördüğüm lüks minnoştu. O 1 yaşa 1,5 yaşa anca olur. Ama bu ip biraz daha kalın olduğu için gördüğünüz gibi biraz daha geniş oldu. Bunu gayet rahat bir şekilde 1,5-2 yaş çocuğu giyer. Başka bir videoda görüşmek üzere hanımlar. Hoşça kalın.